Örgü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlarım gördüğünüz gibi böyle motiflerden oluşan iki şiş ile yapmış olduğum bu güzel hırka çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Erkek modeli arıyorsanız, özellikle böyle bir hırka yapacaksanız vazgeçilmeziniz olacak diye düşünüyorum. Yapımı gayet kolay. Yeni başlayan arkadaşlarım için biraz daha detaylı bir şekilde bütün hırkanın tamamlanması bu videoda var arkadaşlarım. Hepsini böyle ne kadar ne yapacağız, hangisini nasıl büyütebiliriz? Bütün bu soruların cevabı videonun içerisinde. Evet, umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, gelin bu güzelliği hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Kullandığım iplerim şöyle kar topunun melenge wool isimli ipleri, biraz yün karışımı, biraz böyle akrilik bir ip arkadaşlarım. Yumuşacık bir dokuya sahip oluyor örüldüğü zaman. Kesinlikle reklam değil arkadaşlarım, sadece sizlere yardımcı olmak amaçlı, belki aynı ipleri kullanmak istersiniz diye. Bu rengimizin numarası K1854. Bu rengimizin numarası şöyle göstereyim, K4001. Bu rengimizin numarası ise K855 arkadaşlarım. Kullandığım şişlerim ise şöyle 5 milim şişler olacak arkadaşlar. Benim elim biraz gevşek olduğu için 5 milim kullandım. 7, 8, 6 o şekilde de kullanabilirsiniz. Modelimizi ilk başta gördüğünüz gibi sarmaşıklardan oluşuyor. Böyle iki parça ayrı kare kare yapmış motif gibi duruyor. Ama motif değil, bunun üzerinden devam edeceğiz. Ve tersinden şu görüntüyü de elde etmek için onun da nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Ben bu mont hırkamızı arkadaşlarım 5-6 yaş grubu erkek çocuk için yaptım. Bunu daha büyüklere de yapabilirsiniz. Onu da şimdi mesela buradaki ilmek sayımız 31. Daha fazla yaparsanız, şu sarmaşık sayılarını da arttırarak daha büyük yaparsanız büyük erkekler için de yapabilirsiniz. Kendinize de yapabilirsiniz. Yani kadınlara, kız çocuklarına, bütün herkese kullanabileceğiniz bir model. Önce bu ipten başlayacağım. Yani bunun karşısına ise bu rengimiz gelmesi için. Şimdi bu ipimi alıyorum. Açık renk ipimi. Bakın şu şekilde yeni başlayan arkadaşlarım, bilen arkadaşlarım buraları geçebilir arkadaşlar. Şöyle tuttum. Bunu buradan çeviriyorum. Bakın şu fazla ip bırakarak şöyle. Sonra takmak için uğraşmayın arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Buradan ben bir geçiriyorum. Neden olduğunu da bilmiyorum. Buradan atlatıyorum bu ipimi. İşaret parmağımdan atlattım. Sonra getiriyorum bu şekilde. Bakın şöyle. Baş parmağımdan da atlatıyorum ve tutuyorum. Şu şekilde. Buradan alıyoruz. Buradan da alıyoruz. Bunu bunun içerisinden geçiriyoruz. Şöyle ilk ilmeğimizi atmış olduk. Şimdi 31 defa bu şekilde ilmek atıyoruz. Yani şunların sayısı 31 olacak arkadaşlar. Bakın şu ipi de bakın buradan alıyorum. Buradan alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Çok farklı şekilleri de var. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle alıyorum. Buradan da atlatıyorum ve ilmekleri topluyorum.
Evet, 31 tane, yanlışlık olmasın tekrar saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31 ilmeği attıktan sonra bakın hemen şöyle çeviriyoruz. Buraları dediğim gibi bilen arkadaşlarım geçebilir. Kenar ilmeğimi arkadaşlarım bakın şöyle tutuyorum. Buradan şöyle göstereyim iyice. Bakın şöyle giriş yapıyoruz. Şu şekilde tutup çekiyoruz kendimize doğru. Bu kenar ilmeğimiz. Yanına gelen ilmeğimizi düzden örüyorum arkadaşlar. Ön tarafta ters olacak. Burası bizim arka tarafımız dediğim gibi. Şimdi bir tane düz ördüm. Sonra ipimi öne alıyorum bakın şu şekilde. Şuradan giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ters bir şekilde örüyorum. Sonra bir tane araya yine düz örüyorum. Sonra tekrar 6 tane tersten devam ediyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 6 tane tersten örüyorum. Bir tane düz. Sonra yine 6 tane tersten örüyoruz. 2 3 4 5 6. Son ilmeğimizi düz örüyoruz. Ben bunu takıyorum arkadaşlarım. Şöyle örmeden takıyorum. Kenarı daha düzgün dursun diye. Çeviriyorum. Arka tarafta ters ördüğümüz ilmekleri düz örüyoruz. Düz ördüklerimizi terse çeviriyoruz. Bakın bu ters ilmeğimiz. Diğer tarafta bunu düzden örmüştük. Şimdi bunu tersten örüyorum. 6 tanesini düzden örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra öne aldığım ipimi tersten örüyorum bir tanesini. Tekrar yine 6 tane düz örüyorum. 4 tane sarmaşığımız var arkadaşlar. Tersten ördüm. Tekrar 6 tane düzden örerek devam ediyorum. Sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Tersten ördüm. Bakın bunu takıyorum. Çevirdim. Yine aynı şekilde ilk sırada yaptığımız gibi bir tane düz örüyoruz. 6 tane ters örerek devam ediyoruz. Bir daha aynı şekilde gidiş geliş yapıyorum. Arkaya geçtim. Arkayı da aynı şekilde bir düz altı ters şeklinde yaparak öne geçiyorum.
Evet, şimdi arkadaşlarım bakın şu kadar gidiş geliş yaptık. Şöyle göstereyim arkasından da. Şöyle gidiş geliş yaparak burayı tamamladık. Şimdi bunları sarmaşık haline getirme sıramızdayız. Şöyle bir tanesini yine kenar ilmeğimi ördükten sonra yanındakini tersten ördüm. Şimdi arkadaşlar bakın şu üçünü şöyle giriş yapıyorum. Üçünü önden giriş yapıyorum. Bu üçünü çıkartıyorum bu şekilde. Bunu arkaya alıyorum şöyle. Ve bu şişime aktarıyorum bu tarafa. Bu şişime aktardığım üçlümü şu şekilde yaparak buraya takıyorum. 1, 2, 3. Bakın çevirmiş oldum. Şimdi bunları yine düzden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir görüntü elde ettim. Bir tane arada tersimi örüyorum. O hiç değişmiyor arkadaşlar. Sonra şu şekilde yaptım. Bakın şöyle giriş yapıyorum. Üçüne. Üç düzü aldım buradan. Bunu şöyle çıkartıyorum. Ve bu şişimi aktarıyorum soldakine. Şöyle taktım. Sonra üçünü bu tarafa aktarıyorum. Hatta ben üçüncüyü şöyle yapıp arkadaşlarım devam ediyorum. Yine bunları da çevirdikten sonra düz bir şekilde örüyoruz. Aradaki tersimizi ördük. Yine aynı şekilde bunu da birlikte yapalım şöyle yavaş olarak. Bu taraftan aldım. Buradan çıkartıyorum hepsini. Sonra bu üçünü buna takıyorum. Bu üçünü de bu tarafa aktarıyorum arkadaşlar. Evet bakın şöyle ilk yerimizi yapmış olduk. Hemen çeviriyorum. Arka hep aynı arkadaşlarım. Hiçbir değişiklik yok. Önde sadece zamanı geldiği zaman bu şekilde yer değişikliği yaparak sarmaşık haline getiriyoruz. Dediğim gibi bilen arkadaşlarım zaten bu kısımları geçebilir. Evet şöyle yine 6 tane ters bir tane düz. Evet şimdi yine aynı şekilde belirli bir gidiş gelişler yapacağız. Onu da ben sayısını söyleyeyim arkadaşlarım size. Şu aradaki sayı şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de bağlayacağız artık. Yani 6 defa gidiş geliş yapacağız arkadaşlarım. Bu birinci defa oluyor. 6 sırada gidiş geliş yapacağız. Hiçbir değişiklik yapmadan bu ön tarafta düz öreceğiz 6 tane, bir tane ters öreceğiz. Arka tarafta
Bir tane düz öreceğiz, 6 tane ters öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu birinci. Şimdi burada da 3 sıra gidiş geliş yapmıştık. 3 defa. Burada yarısıydı. Şimdi 6'ya çıkartacağız bunu. Evet, bu şekilde yaparak devam edelim. Evet, şimdi arka sıradan devam ediyoruz. Aynı şekilde 6 ters. Şimdi arkadaşlarım, bu birinci sırayı gidip gelmiş olduk. 2 3 sıra aynı şekilde devam ediyoruz. Birinci sırayı yapmış olduk. 3 sıra daha yapacağız. Yani 3 defa daha gidip geleceğiz bu şekilde ve tekrar şu vurma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlarım, bakın 4 defa gidip geldik. 5. sıradayım şu anda. Yani 5. gidişte bu yapmış olduğumuz yerlere aynı şu işlemi uyguluyoruz. Bakın şöyle üçünü bu tarafa alıyorum. Üçünü diğer tarafa aktarıyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısı. Şöyle yine 6 tane düz, bir tane ters örerek devam edeceğim. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi aynı şekilde diğerlerini de yaptıktan sonra yine bir 4 defa gidiş geliş yaptıktan sonra bu defa diğerine geçiyoruz. Bu şekilde 4 tane yer yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın 4 defa vuruyoruz şu şekilde. Şimdi arkadaşlarım, burayı tamamladım. Bakın 4 tane, 1 2 3 4, dördüncüyü de böyle bu şekilde yarım bir şekilde yaptıktan sonra ip değişikliği yapacağız. Şöyle bu ipimi alıyorum. Bunu da şöyle bağlayabiliriz, kopartabiliriz, kesebiliriz. Ters görünen yeri burası olacak arkadaşlar. Şöyle bağlayalım ve bununla devam edelim. Şimdi bakın şuradan giriş yapıyorum. Yine ters ilmeğimi aldım. Pardon, baştaki ilk ilmeğimi alıyorum. Diğer bütün ilmekleri düzden örerek devam ediyorum. Bu arada bunu da şu şekilde yapıp aradan götürüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, birine yapıp birine yapmazsanız o aradan kaybolur gider. Daha sonra da kaybedebilirsiniz. Hepsini şu şekilde düzden örünce ön tarafta böyle dışarıdan bir dikiş yapmış gibi görünmesini sağlayacağız. Şimdi burayı tamamladık. Öne geçiyoruz. Burayı ilk sıramız gibi düşünün arkadaşlarım. Aynı burada ne işlemler yaptıysak aynı şekilde ve aynı boyutta yine 4 tane böyle sarmaşık yaparak devam edeceğiz. Bakın kenardan aldım. Bunu yine tersten örüyorum. Arada 6 tane düzden örüyorum. 2 3 4 5 6, bir tane ters, 6 tane düz örerek
devam ediyorum ve aynı şekilde diğer rengimizi yaptığımız gibi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu kısmını da tamamladım. Yine arka kısmındayım. Şöyle çeviriyorum. Bu ipimi diğer ipimi bağlıyorum. Bunu taktım ki birazdan arkayı hep birlikte öreceğiz arkadaşlarım. O yüzden o takılı duruyor. Şimdi bunu buraya şöyle ekleyelim. Evet. Burada yine az önce renk değişikliği yaparken yaptığımız gibi hepsini bir sıra arkadan öreceğiz. Bakın burası haroşa şeklinde. Boyun oyuntusunu oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle öne aldım. Hepsini arkadan örüyorum. Evet, şimdi ön tarafına geldik. Şöyle kenar ilmeğini alıyorum. Hepsini yine arkadan, yani ön taraf ipimiz arkada bir şekilde örerek devam ediyoruz. ...31 olan ilmek sayımızı arkadaşlarım 20'ye düşüreceğiz. Ama basamak basamak kesim yapacağız. Şöyle geliyorum. İlk sırada, bu sırada 3 tane ilmeği keseceğiz arkadaşlar. Kesim işlemini de şu şekilde yapıyorum. Bilenler yine geçebilir arkadaşlarım. Şöyle bakın, ikisini birlikte aldım, ördüm. Sonra bunu takıyorum buraya. Tekrar ikinciyi kesiyorum. Üçüncü ilmeği kesiyorum. Devam ediyorum yine. Geri dönüş yapıyorum. Bu defa 5 taneyi keseceğim arkadaşlarım. Şöyle 2 1 2 2 alarak 1 2 3 4 5. Yine aynı şekilde devam ediyoruz.
Gidiş geliş yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir gidiş geliş daha yaptık ve 2 tane kesiyorum arkadaşlarım bu sırada da. Şöyle bir, hemen bir tane daha, 2. 2 tane kestim ve yine gidiş geliş yapıyorum. Bu defa bir tane keseceğim ve sayıyı 20'ye düşürmüş olacağım arkadaşlar. 3 kestik, 5 kestik, 2 kestik. 10 oldu. Bir tane daha keseceğiz. Sayıyı 20'ye düşürüp daha sonra ise şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra devam edip artık ikisini birlikte arka kısmına geçeceğiz. Birleştirerek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Geri dönüşte bir tane daha keselim ve üzerine 5 sıra tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 5 sıra da burayı tamamladıktan sonra şimdi burada kalan bu kenar ilmeğimi buraya aktarıyorum. Şu şekilde bir tane onu da örüyorum. Arada kesmiş olduğumuz bu taraftan 11, bu taraftan da 11 ilmek vardı. Şimdi o 11 ilmeği bakın şöyle yaparak takıyorum şişime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet, 21 tane, pardon 22 olacak. 11, 11, 22. Şöyle 22 tane ilmeği takıyorum buraya ve diğer parçamı alıyorum. Bu şekilde yine düz bir şekilde haroşa olacak şekilde devam ediyorum. Şimdi arka kısmına geçmiş oluyoruz. Böylelikle arka kısmında arkadaşlarım 2 düz 2 ters örgü yapacağız. Arka ve kolları lastik görünümlü olması için. Şu şekilde bunu buraya bağlayalım. Evet. Şöyle hepsini topladım. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğini normal bir şekilde ördükten sonra hemen yanına gelen 2 ilmeği düzden örüyorum. 2 de tersten örüyorum. 1, 2. Bu şekilde. 2 düz, 2 ters.
Evet, şimdi geldik. Aynı şekilde geri dönüyoruz arkadaşlarım. Ve bu şekilde kol kısmına kadar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım, yeterli kol boyuna geldikten sonra şöyle göstereyim. Son ilmeği de ördüm. Şöyle bakın. Şurası bizim dönüş yerimiz olacak. Şöyle şu motifin hemen böyle bir tane yerine kadar kolumuzda buradan takacağız. Şimdi koltuk altı için şöyle ekstradan her iki tarafına da 4'er tane ilmek takıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi çevirdim. Aynı şekilde devam edeceğim. İkisi arka kısmı için, ikisi ön kısmı için olacak. Şöyle alıyorum. Buradaki düzeni bozmadan şu ters, bakın bu da ters olacak. Bu ikisini düzden örmem gerekiyor. Hemen ikisini düzden örüyorum. İkisini de tersten örerek yine aynı şekilde devam ediyorum. Daha sonra alttaki motiflerin tamamını, hepsini arka kısmına bu şekilde örerek devam edeceğiz. Bakın şöyle oluyor. Aynısını bu tarafa da yapacağız arkadaşlarım. 4 tane ilmek takacağız ve yine buradaki düzeni bozmadan bu ikili yerlerimizi yapacağız. Bu kısımları koltuk altına kalacak. Burayı da birleştirdiğimiz zaman şöyle şuradan ek yapmış olacağız, yani bu altı kasmayacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde de yaparak tamamını buraya kadar devam ettirelim. Daha sonra kol kısımlarına geçeceğiz. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın arka kısmını bu şekilde tamamladım. Şuradan bu 4 tane fazladan yaptığımız yerde şu şekilde oldu. Şimdi o 2 öne gelecek. Ön kısımları da bu şekilde. Şöyle burayı bitirdikten sonra altına lastik yapacağımız için şöyle bir uzunca bir şişe taktım ve bıraktım arkadaşlarım. Şimdi kol kısmına geçeceğiz. Hep birlikte kolunu tamamlayacağız. Bakın kolu da bu şekilde şöyle tersten takarak şuradaki görünümü sağlamak için böyle tersten takacağız arkadaşlarım. Onun yapımını da sizlere göstereceğim şimdi. Burada birazcık böyle daralsın diye şöyle bir tane kestim. Bakın arkadan daha net göreceksiniz. Bunların yapımını da şimdi sizlere anlatacağım. Evet, hemen başlayalım. Şu kolumuz, bakın şurası, şuradan başlıyoruz ve bunun karşı gelen benim yaptığım motifte birinci boğum, yani şurası buraya denk geldi. Buradan itibaren takarak devam ettim arkadaşlarım. Aynı şekilde bu tarafı da yapacağız ve hırkamızı büyük oranda tamamlamış olacağız. Şimdi ters görüntü istediğimiz için hemen şöyle bakın başlıyorum. Şu zaten arkanın kol kısmı. Buradan alacağım.
Toplamda ben bunun için 48 ilmek taktım arkadaşlarım. Aynı şekilde bu kolu da takarak devam edeceğim. Şöyle alıyorum ve başlıyorum bu kol kısmını takmaya. Şöyle yerlerim var arkadaşlar, bakın. İyice yakından göstereyim. Şu yerlerimden giriş yapıyorum. Şuralardan ve çekiyorum. Aynı şekilde devam ettiriyorum. Bakın 3 tane taktık. 3, şöyle 4. Şu ipimiz de şurada kalsın. 4, şöyle 2, 4, 5 oldu. Şimdi devam ediyorum. Bakın şu yerleri şu şekilde tutarak alıyorum ve takıyorum. Şöyle arada bir tane iki tane aradan da alalım ki böyle çok şey durmasın. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, omuza kadar 24 tane takacağım bu tarafa. Şöyle hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın omuz yerine geliyorum. 24. Bu alttaki 4'ü fazla olduğu için devam ediyorum. 25, 26, 27, 28. Bu aradaki 4 bu tarafın fazla olmasına neden oluyor arkadaşlarım. Şimdi 28 tane taktık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şöyle 29, 30, 31, 32, bir tanesini aradan alalım. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Şöyle aradan bir tane alıyorum. Yine 43, 44, 45, 46, 47 ve sonuncuyu da buradan alıyorum. 48. 48 tane ilmek bu şekilde topluyorum şişime. Bakın şöyle yine şuradan daha net görünür. Şöyle ters bir şekilde bu tarafa doğru çıkmış oldu. Şimdi bunu alıyorum. Diğer şişime. Yine kenar ilmeğini normal örüyorum. Bu arkada yaptığımız işlemi burada da devam ettireceğiz. Bakın 1, 2 düz, 1, 2 ters. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 2 düz, 2 ters. Yeteri kol uzunluğuna geldiği zaman aşağıdaki şu yere geldiğimizde ben size tekrar anlatacağım arkadaşlarım burayı nasıl yaptığımızı. Şöyle bilen arkadaşlarım için söylüyorum. İkisini birleştiriyoruz. Aradaki düzlerimiz devam ediyor. Şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet bakın şöyle şu kadar benim için yeterliydi. Buraya kadar burada yaptığımız gibi 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde örerek devam ediyoruz. Burayı özellikle dikmedim ki birleştirmedim ki bu şekilde görünsün diye arkadaşlar. Evet şimdi bunu da yeteri boyuta geldiğinde diğeri kadar yaptığımız zaman bırakıp artık lastik kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım kol kısmını da bakın şu şekilde tamamladım. Aynı uzunluğa geldi.
Şimdi kolların ucundaki şu yeri, lastiği size yapımını göstereceğim. Aralardan birer tane azalttım ki böyle lastik olan yer belli olsun diye. Evet, düzleri normal örüyoruz. Aradaki tersleri bakın şu şekilde ikisini birlikte alıp tersten örüyoruz. 2 tane düz ördük. Aradaki tersleri aldık ve şu şekilde birleştiriyoruz. Yapmamız gereken işlem bu arkadaşlar. Ne uzunlukta istiyorsak o kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Evet, kol lastik kısmını da tamamladım arkadaşlarım. Şimdi şöyle örüyorum. Biraz da kesmeyi göstereyim sizlere istedim. Şöyle bakın, aldım ve kestim. İkisini birlikte örüyorum normal bir şekilde ve kesiyorum. Şimdi bu şekilde sona geldim. Şöyle biraz ip bırakıyorum dikmek amaçlı. Kol ve yan tarafını birlikte dikeceğimiz için biraz ip bırakıp kesiyorum arkadaşlarım. Şimdi öyle dikiş yukarıda görüneceği için hemen şöyle katladım. Bakın, başlıyorum kolundan. Bu şekilde alıyorum. Şöyle birleştirip bir buradan bir buradan alarak sona kadar devam ediyorum arkadaşlar. Ben şöyle tuttum. Bu tamamen dikiş. Hani yukarıda üstte gözüksün diye şöyle. Bunu buraya kadar devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın, bu yan kısımlarını da bu şekilde diktikten sonra alt kısmına, yani lastik kısmına geçeceğiz. Şöyle çıkartıyorum. Önce altı yapalım, sonra da bu yanlardan yakayla birlikte devam edeceğim arkadaşlar. Evet, yine ön taraftan böyle görünmesini istediğimiz için bakın şöyle yandan giriş yapıyorum. Şuraya takıyorum.
ve her birinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Toplamda arkadaşlarım şöyle 31 tane ilmek takmıştık. 31 tane de buraya ilmek takıyoruz. Evet, şu şekilde taktım arkadaşlarım ilmekleri. Şimdi buradan buraya geçiyorum. Şu uzun şişimde olan ilmekleri örerek devam ediyorum. Yine aynı şekilde iki tane şöyle iki tane ters normal devam ettiriyorum. Evet, burayı normal bir şekilde dediğim gibi örerek devam ediyoruz. Diğer tarafı da aynı ilk başta yaptığımız yeri gibi şişimize takıp lastik kısmına başlayacağız arkadaşlar. Evet, burayı bu şekilde ördükten sonra şimdi yine diğer parçama geçip aynı 30 tane arkadaşlar, bir tanesi dikiliyor çünkü 30 tane buraya ilmek takarak devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, burayı da taktıktan sonra başlıyorum yine. Bakın şöyle aldım. İkisini şöyle bir iki aynı kol uçlarında yaptığımız gibi, sonra araya ikisini birlikte alarak biraz da böyle toparlasın diye devam ediyorum. Bir, iki, hemen şöyle ikisini birlikte aldım, devam ediyorum. Bir, iki,
Bu şekilde lastik kısmına tamamlayalım. Şöyle bir, iki, ikisini birlikte. Burada bir tane tersimizi örelim. Sonra devam edelim. 2 düz. Şöyle ikisini birlikte aldım. 2 düz. İkisini birlikte alıyorum. Evet. Lastik boyunu da ne kadar istiyorsak o kadar yapıyoruz ve alt kısmını bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın alt kısmını da bu şekilde tamamladıktan sonra geldik bu yan ve artık yaka kısmını yapmaya. Şu şekilde alıyorum. Burada bitirmiştim zaten, keserek geldim. Şöyle bu tarafından alarak ilmeklerimi takıyorum. Tersi olsun diye bu şekilde alıyorum arkadaşlarım. Düz isterseniz tabii ki de o şekilde de yapabilirsiniz. Düz istiyorsanız şu şekilde yapmanız lazım. Şöyle alarak devam etmeniz lazım. Tersinden istediğimiz için şöyle alıp takıyoruz. Hepsine birer tane. Burada aradaki lastik kısmını bir yapmayacağız arkadaşlarım. 2 olarak devam edeceğiz. Çünkü böyle toplamasını istemediğimiz için. Evet, şöyle zaten hepsinden birer tane aldığınız zaman daha düzgün durur arkadaşlar. Evet, bu şekilde yakayı da taktım gördüğünüz gibi. Aynı şekilde diğer taraflarda takıp bu alt kısmında uyguladığımız işlemi uygulayacağız. Yalnız buraya arkada yaptığımız şu 2 yapacağız arkadaşlarım. Kesme işlemini yapmayacağız. Evet, bu şekilde de bu ön kısmının lastik kısmına yapalım. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi kenarlarını da, ön kısmının kenarlarını ve yaka kısmını da bu şekilde tamamladıktan sonra hafif bir buhar ötüsü ve hırkamız bu hale geliyor arkadaşlarım. Düğmeleri de diktik tabii. Şöyle bir güzellik elde ettik. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım.
Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tekniklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.